Cin Kuyusu, Gırnava Söğüğü, Mardin Nusaybin Cinleri. Gırnava Söğüğü, Mardin il merkezinin güneydoğusunda, Nusaybin ilçesinin 4 kilometre kuzeyinde, Suriye sınırından 5 kilometre içeride yer alan bir höyüktür. Höyüğün yer aldığı Gırnavaz adlı tepe, Çağ Deresi'nin oluşturduğu kayalık bir çıkıntının üstünde yer almakta olup, 350 metre çapında, 24-25 metre yüksekliğindedir. Çağ Deresi Vadisi'nin hemen girişinde bulunan yerleşme, Savur Nehri üzerinden Batman bölgesine ulaşan doğal geçiş üzerindedir. Burada yapılan kazı çalışmalarında M.Ö. 3000 yılına ait tarihi eserlere rastlanmıştır. Ayrıca yerleşim kanıtlarına da rastlanmıştır. Gırnavaz'da çıkan kalıntıların M.Ö. 1500-1250 yılları arasında hüküm süren Mittanilere aittir. Kazı çalışmalarında ortaya çıkan mezarların Mittani prenslerine ait olduğu söylenmektedir. Gırnavaz, halk arasında cinlerin başkenti olarak ün kazanmıştır ve buradaki cinlerin psikolojik ve bedensel özürlü hastalara şifa verdiği söylenmektedir. Ayrıca bu tepede halk arasında cinlerin reisi olarak bilinen Mir Osman'a ait olduğu söylenen bir türbe bulunmaktadır. Tarih boyunca cinler birçok efsane ve rivayete konu olmuştur. Ancak Nusaybin cinleri birçok kaynakta geçmektedir. Gırnavas ile alakası var mıdır bilinmez. Ancak Nusaybin cinlerinden bir taifenin Taif dönüşünde Resulullah Aleyhisselam'e iman ettikleri kaynaklarda geçmektedir. Buhari'nin Ebu Hureyre'den naklettiği bir rivayete göre Nusaybin adı şu şekilde geçmektedir. Bana Nusaybin cinlerinden bir heyet geldi. Onlar ne güzel cinlerdi. Benden azık istediler. Rastladıkları her kemik ve hayvan dışkısı üzerinde bir yiyecek bulunması için onlara dua ettim. Buhari'nin bu rivayetleri cinlerle ilgili ayetlerin tefsirinde değil de abdest ve taharet konusu ile ilgili olarak zikredilmesi ise şayanı dikkattir. İbn Mesud'dan yapılan bir başka rivayette yine Hz. Peygamber'in cinlere Kur'an okumak üzere bir gece birlikte gittikleri anlatılmaktadır. Hz. Peygamber bir gün bana cinlere Kur'an okumam emroldu. Benimle gelmek isteyen var mı diye sordu. Kimse cevap vermedi. İkinci kez sordu. Yine cevap veren olmadı. Üçüncü kez sorduğunda ben gelirim ya Resulallah dedim. Bunun üzerine yürüdük. Ta İbn Ebi Düb Vadisi'nde Hacun mevkiine geldi. Burada bir çizgi çizdi ve sakın burayı geçme dedi. Hacun'a varınca züt erkekleri gibi yani zencilere benzeyen erkekler üzerine üşüştüler ve etrafını sardılar. Yüzleri MKK'ye benziyordu. Kadınların defterini çalması gibi def çalıyorlardı. Peygamberin etrafını iyice kuşattılar. Artık gözüme görünmez oldu. Ben bir aralığına ayağa kalktım. Bana eliyle oturmamı işaret etti. Daha sonra Kur'an okumaya başladı. Gittikçe sesler yükseliyordu. Cinler Kur'an'ı dinledikçe yerlere yattılar. Nitekim Resulullah döndü. Bana, sen de gelmek istedin değil mi dedi. Ben de evet dedim. Gelmen gerekmezdi. Onlar cinlerdi. Onlara Kur'an okudum. Kavimlerine döndüler. Dinledikleriyle onları uyaracaklarını buyurdu. Benden azık istediler. Ben de onlara kemikli dışkıyı önerdim. Kimse bunlara bevletmesin dedi. Bu rivayette gelen cinlerin memleketleri zikredilmemiş olsa da rivayetin muhtevasında aynı olayın anlatıldığı anlaşılmaktadır. 70'li yıllarda geceleri iyileşmek için burada cinlerle kalan insanlar döndüklerinde yer altından kılıç ve insan sesleri duyduklarını söylerler. Bunun üzerine bir süre sonra bölgede devlet tarafından kazı çalışmaları başlar. 10 yıl süren çalışmalar sonunda geçmişi M.Ö. 5000'li yıllara kadar uzanan Gırnavaz isminde gizemli bir yerleşim yeri ortaya çıkar. Şaşırtıcı olan ise geçmişi Babillere kadar dayanan bu höyükten bazı tabletler çıkmıştır. Bu tabletlerde Babilli büyücülerin Gırnavaz höyüğünün olduğu bugün Cin Tepesi olarak bilinen bölgede siyah yüzlü, yarı insan, yarı hayvana benzeyen bazı varlıkların yaşadığının anlatılmasıydı. Tabletlere göre Babilli büyücüler geçmiş ruhlarla görüşmek ve büyü yapabilmek için bu tepeye gelerek günlerce bu varlıklarla yaşarlarmış.
Daha da ilginç olanı ise bu tabletlerde anlatılanların Peygamberimizin hadislerinde geçen Nusaybin cinleriyle benzerlikleriydi. Cin tepesindeki kazılarda ortaya çıkan şaşırtıcı ve anlamı çözülemeyen şeylerden biri de amacı olmayan derince bir kuyudur. Anlatılanlara göre Babilli büyücüler cinlilere bu kuyulardan seslenirmiş. Her çarşamba günü bölgeden halk Gırnavaz'a gelip yağlı ekmekler pişirip ziyafete gelenlere dağıtıyor. Buraya gelenlerden birisi olan ve Nusaybin'in bir köyünde ebelik yapan Fatma Nine, cinlerle ilgili başından geçen şu olayı aktarıyor. Akşamdı. Evimde oturuyordum. Bahçenin avlusundan biri beni çağırdı. Ben de köylülerden biridir diye dışarı çıktım. Orada beni bekleyen adam hastasının olduğunu ve yardım etmemi istedi. Ben de gerekli eşyaları alarak adamı takip ettim. Beni buraya getirdi. İlk önce çok korktum ama yerde yatan ve doğum yapmak üzere olan kadını görünce yardım ettim. Etrafımda birçok kadın vardı. Doğum bittikten sonra bana bez içinde bir şeyler verip köyün girişine kadar getirdiler. Eve gelip bezin içindekine bakınca bana altın verdiklerini gördüm. İşte o zaman beni cinlerin götürdüğünü anladım diyor Fatma Nine. Bir olay ise buraya yakın köylerde çobanlık yapan Ömer'in başından geçmiş. Ben buraya koyunları otlatmaya geliyordum. Ama o gün karanlık çökmüştü. Bu tepeye ilk defa o akşam çıktım. Buraya geldiğimde sonradan cin olduğunu anladığım bir grup halay çekiyorlardı. Beni fark ettiklerinde koşarak bana doğru geldiler. Çok korktuğum için köye kadar koşmak zorunda kaldım diyen Ömer'in başından geçen olayın benzeri, akşamları buraya gelen birçok kişinin başından da geçtiği söyleniyor. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.